Birkaç yıl önce terk edilmiştim. İlk seferimdi ve açıkçası ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Yani üzülüyordum tabii ki fakat bu durumu nasıl atlatabilirdim? Açıkçası hiçbir fikrim yoktu. Tabii o zaman uğraştığım iş gereği her gün yüzlerce farklı insanla muhatap oluyordum. Hepsi de Türkiye'nin dışında yaşıyordu. Ve zor bir dönemden geçtiğim için ister istemez performans, mod düşüklüğü yaşıyordum. Peki ben bunu nasıl atlattım? Tabii ki arkadaşlarımın, ailemin desteği sonsuz. Onlara asla lafım yok. Ancak fark ettim ki ben yaşadığım performans kaybının sebebini açıklarken ana dilimde etkilendiğim kadar etkilenmemiştim. İşte ben geçen hafta hiç beklemediğim bir anda terk edildim, ilişkim bitti. Ben bu cümleleri ana dilimde kurarken, bu durumun içinde yaşarken, oldukça canımı yanarken İngilizce'de öyle olmadı. Sosyal medyada her gün konuştuğum, günlük hayatımı paylaştığım, kardeşim dediğim insanlar vardı. Ve ben yaşadığım durumları anlatırken bu kadar etkilenmedim. Çünkü ben Türkçe'de terk edildim. İngilizce'de değil. Ve bu yüzden ben yaşadığım durumları anlatırken gerçekten gülerek anlattığım bile oluyordu. Bu ilişkiyi umursamadığım veya farklı bir sebepten üzülmediğimden ötürü değil. Yaşadığım durum Türkçeydi. Ancak ben İngilizce konuşuyordum gün içinde ve İngilizce konuşurken olayları anlatırken daha az stresleniyordum. Hatta belki hiç streslenmediğim bir an bile olmuştur. Üzerinden az bir vakit geçse de. Veya o anı tekrar yaşayıp sürekli acı dolu bir ruh haline bürünmüyordum. Çünkü İngilizce anlatıyordum. Evet, bu size ilginç gelebilir. Neden İngilizce anlatırken bu durumdan o kadar da etkilenmedim? Veya ben bunları Fransızca anlatsam, Almanca anlatsam da aynı etkiyi alacak mıydım? Ama Türkçe anlattığımda çok hızlı bir şekilde iyileşemedim. Çünkü beynimiz İngilizce veya farklı bir dilde yaşadığımız travmayı anlatırken bu olayı tam yaşayamıyor. Sanki olayın önünde bir filtre görevi görüyor ve olaydan minimum seviye etkilenmemize olanak sağlıyor. Nasıl mı? 2022-23 yıllarında yapılan bir araştırmaya göre 128 kişiyi iki gruba ayırıyorlar. 64-64. Bunlar native speaker ve bir dili yabancı dil olarak öğrenmiş kişiler oluyor. Ve bu iki gruptan travmalarını, ailesel olaylarını, yaşadıkları kötü durumları anlatmaları isteniyor. Ve araştırma bize o kadar ilginç bir şey söylüyor ki, o dili yabancı dil olarak konuşan insanlar durumlarını, yaşadığı kötü şeyleri anlatırken duygusal yoğunluk daha az devreye giriyor. Bu demek oluyor ki bir şeyi farklı bir dille anlatırken duygularımız geri planda kalıyor ve biz daha çok düşünüyoruz. Düşündüğümüz için de olaylara dış pencereden bakabiliyoruz. Ve böylelikle minimum şekilde etkileniyoruz. Tablodan birkaç örnek vermek gerekirse, örneğin ana dilinde yaşanmış bir sözlü, fiziksel rahatsızlık durumunu anlatan kişiler 7.87 gibi yüksek bir skorla acı hissetmiş, o duyguyu hissetmiş. Ancak bunu yabancı dil olarak öğrenmiş kişiler aynı durumu anlatırken 7.07 gibi daha düşük bir acıyla bu durumu anlatmışlar. Yani duygusal yoğunluk azalıyor ve o an ben bunu nasıl anlatırım diye beynimizi farklı şeylerle meşgul ediyoruz. Yani İngilizce anlatınca olay daha az kötü veya daha fazla kötü olmuyor aslında. Sadece beyin bir flulanıyor, bir blurlanıyor gibi hissediyoruz ve duygusal yoğunluğumuz azalıyor. Başka bir örnekse ailevi olaylar. Bunları anlatırken ana dilinde konuşan insanlar 7.63 gibi yüksek bir skorla acı hissediyor ve bu olayı yabancı bir dil olarak öğrenmiş kişi ise 7.55 gibi bir skorla, yani daha az bir acıyla anlatıyor. Aradaki fark küçük görünebilir ama asla küçük değil. Ve aynı şekilde bu olayların avoidance, yani kaçınganlık durumuna baktığımızda ise ana dil olarak anlatan kişiler bu olaylardan daha çok kaçma eğilimi gösterirken sonradan öğrenmiş kişilerse daha rahat bir şekilde anlatıyor. Yani olaylardan kaçmıyor. Yani olayı yabancı bir dil olarak anlattığımızda olaylarla yüzleşmemiz daha kolay bir hale geliyor. Toparlarsak, yabancı dil olayın ağırlığını almıyor. Yani olay aynı şekilde duruyor. Sen o acıyı hissettin. Ancak üzerine bir filtre çekiyor diyebiliriz. Ve bu filtre sayesinde sen sanki bir adım daha geride duruyormuş gibi oluyorsun. Ve böylelikle olayı tam anlamıyla hissetmiyorsun. Konuşurken daha rahat, daha az kaçıngan eğilim gösteriyorsun. Bu bulgular yalnızca akademik değil, bazen terapilerde de kullanılıyor. Psikologlar bazı danışmanlarının aynı olayları farklı dillerde konuşmasını ister. Yani bunlara izin de verir. Neden? Çünkü az önce bahsettiğim gibi farklı dillerde konuşulunca duyguların daha az yoğun hissedilmesi durumu var. Ve bu şekilde terapide aslında insan kendine
iyileştiriyor ama bunu asla fark etmiyor. Sadece yabancı bir dilde olayı anlatıyor. Tabii ki de bu herkeste aynı şekilde işleyecek değil. Ancak bizim baktığımız araştırmalar bunu destekler nitelikte. İlgilenenler için aşağıya 2-3 farklı link bıraktım. Bu araştırmayı detaylı bir şekilde okuyup inceleyebilirsiniz. Yanlarında gerekli görsel materyalleri de bıraktım. İsterseniz aşağıdan ulaşabilirsiniz. Hatta bu konuya isnaden şunu söylemek istiyorum. Çoğumuz farklı bir dil konuşurken ses tonumuz değişir, kullandığımız cümleler, olduğumuz karakter değişir. Çünkü kendimizi ifade edebildiğimiz cümleler farklıdır. Ana dilimizle aynı değildir. Ve bu yüzden ben örneğin İngilizce'de daha kızgın bir insanımdır. Yani daha çok kızma eylemini gerçekleştiren biriyimdir. Ancak İtalyanca'ya geldiğimde ise belki daha romantik, daha samimi, sempatik biriyimdir. Bu olay gerçek ve bunun travmaları anlatırken yaşadığımız rahatlıkla da ilgisi var. Çünkü her dilde farklı bir karakteriz. Peki siz daha önce hiç böyle hissettiniz mi? Yani İngilizce'de yeteri kadar komik olamadığınızı, Türkçe'de ise şahane komik biri olduğunuzu, Almanca'da yeteri kadar sempatik olamadığınızı hissettiniz mi? Hissettiyseniz bu %90 gerçek. Çünkü tek bir karakterde bütün dilleri konuşamayız. Her bir dilde farklı bir karaktere bürünüyoruz. Ve özetle travmalarımızı atlatmanın bir yolu yabancı bir dilde konuşmak, olayı anlatmak olabilir. Tek ihtiyacımız olan şey travmayı yaşadığımızdan farklı bir dilde konuşmak. Videom hoşuna gittiyse kanalıma abone olabilir ve videomu beğenebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak.